Merhaba arkadaşlar, ben Bektaş Güldeste. Bugüne kadar Dama Okulu kanalımızda birbirinden kaliteli Türk daması ile ilgili 7'den 70'e hitap eden videoları hazırlayarak sizler ile paylaşmaktayız ve bunlara ek olarak sesli anlatımlı videoları da yayınlamaya karar kıldık. Lütfen desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Türk daması oyunu ve oyun kuralları. Türk daması nedir? Türk daması iki oyuncu arasında oynanan bir oyundur. Bu oyunun dama tahtası 8x8 denilen bir alan üzerinde, dama taşlarıyla oynanır. Türk daması oyununda iki renk taş vardır. Bu taşlar siyah ve beyaz renklerdedir. Oyunculardan biri beyaz, diğeri siyah taşlarla oynar. Oyunda her iki tarafın da 16'şer taşı vardır. Bu taşlar dama tahtası üzerinde belli bir düzeyde yerleştirilir. Oyuncular sırası ile taşları birer birer hareket ettirirler. Oyun esnasında taşların belli kurallarla hareket ettirilmesine hamle denir. Oyun beyazların hamlesiyle başlar. Türk daması oyununda amaç rakibin tüm taşlarını ele geçirmektir. Videonun giriş bölümünde sizlere Türk damasını kısaca özetledik. Bundan sonraki bölümlerde ise Türk daması oyunu ve kurallarını detaylı şekilde anlatacağız. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin ve desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. Türk daması tahtası ve tahtanın özellikleri. Türk daması tahtası. Türk daması oyunu, 8x8 dama tahtası üzerinde oynanır, ayrıca satranç tahtasının üzerinde de Türk daması oynamak mümkün. Dama tahtası kenarları birbirine eşit dört köşe bir alandır. Bu alanda 64 adet birbirine eşit kutucuklar vardır. Bu kutucukların her birine kare adı verilir. Tahta üzerinde bulunan bu karelerin oluşturdukları yollar vardır. Bu yollardan sağa sola doğru olanlara yatay yol denir. Aşağı yukarı olan yollara ise dikey yol denir. Yatay ve dikey yollar dışında bir de çapraz yollar vardır, ama Türk damasında çapraza hamle yapmak yasaktır. Yatay yollar. Dama tahtasında enlemesine olarak 8 küçük karelerin oluşturduğu yola yatay yol denir. Dama tahtasında 8 yatay yol vardır. Bu yatay yollar rakamla adlandırılır. Beyaz taşlardan başlayarak siyah taşlara doğru bu yollara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rakamları verilir. Bu yatay yollar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yatay olarak adlandırılır. Dikey yollar. Dama tahtasında diklemesine olarak 8 küçük karelerin oluşturduğu yola dikey yol denir. Dama tahtasında 8 dikey yol vardır. Beyaz taşların solundan başlayarak sağa doğru bu yollara A, B, C, D, E, F, G, H rakamları verilir. Bu dikey yollar A, B, C, D, E, F, G, H dikey olarak adlandırılır. Türk daması taşları ve taşların değerleri. Türk daması oyununda iki çeşit taş vardır, yoz ve dama taşlarıdır. Biraz önce belirttiğimiz gibi Türk damasında iki çeşit taş vardır ve bu taşların belirli bir değerleri var. Ustalık dereceleri eşit olan damacı ile oyun oynarken bir dama taşı taşların konumuna göre 5 yoz taşına eşit olabilir. Yani oyunun başında ya da ortasında damaya çıkmak için taşların konumuna göre 5 taşa kadar taşı feda etmekten veya karşı tarafın damasını kesmek için de taşların konumuna göre 5 yoz taşa kadar taşı vermekten çekinmemek gerekir. Taşların dizilişi. Dama taşları 16 beyaz ve 16 siyah taş ikişer sıralı olarak dizilir. Gerilerinde birer ve aralarında ikişer sütun boş bırakılır. Yoz taşların hareketleri. Yoz taşlar komşu kareler boş bulunduğu hallerde ileriye, sağa ve sola sadece bir kare hareket edebilirler. Sağa ya da sola yapılan hamleye yana kayma, ileriye doğru yapılan hamleye ise sürme denir. Yoz taşlar geri, çapraz ya da birden fazla kare boyunca hareket ettirilemez. Beyazların yapabileceği olası tüm hamleler.
Yoztaş rakip taşını nasıl ele geçirir? Eğer bir yoztaş rakibin yoz ya da dama taşının yanında duruyorsa ileri, sağa ve sola pozisyonda ve bu taşın yanındaki kare boş ise, oyuncu rakip taşın üstünden atlayarak o taşı ele geçirir ve o taş tahtanın dişine çıkar. Rakibin taşının üstünden atladıktan sonra bir başka taşın üstünden de atlayabiliyorsa, oyuncu bu taşı da ele geçirmelidir. Dama taşların hareketi, 8. sütuna çıkan yoz taşı dama payesine erişir ve bu taşa dama denir. Damaya çıkan taş yanı dama olan taş, yoz taşlardan farklı olarak sağa, sola, ileriye ve geriye birkaç kare hareket edebildiği gibi birkaç kare birden atlamak suretiyle L'ler çizerek gezinebilir. Ancak bu hareketlerini yapabilmesi için her L çizişte bir veya birkaç taş alması gereklidir. Türk daması kuralları. 1. Kural. Her iki oyuncu da kendisinin bastığı taşını istediği, gerekse rakibin bilerek verdiği taşların hepsini ilk hamlede almak mecburiyetindedir. 2. Kural. Eğer bir oyuncu iki taraflı taş almak kabil olan bir hamleye basar, taş isterse ve bu taşların adetleri eşit olursa oyuncu dilediği tarafa taş almakta serbesttir. Diyagramda görüldüğü üzere siyahlar beyazlardan iki taraftan F3 karede bulunan siyah taş ile F3, D3, D1 yönden ve D5 karede bulunan siyah taş ile D5, D3, D1 yönden eşit sayıda taş istemekte ve ikinci kural gereği iki taraftaki istenilen taş sayısı birbirine eşit olduğundan, siyahlar dilediği tarafa taş almakta serbesttir. 3. Kural. Ayrı ayrı taşları birkaç yerden taş almak mecburiyetinde bulunsa bile evvela çok alınan taraftaki taşları toplamak zorundadır. Diyagramda görüldüğü üzere beyazlar 4 ayrı yerden taş istemekte D4, D6, D8 2 taş, D4, D6, B6 2 taş, H4, H6, H8 2 taş ve H4, H6, F6, F8 3 taş. 3. Kural gereği beyazlar rakip taşlarını H4, H6, F6, F8 yönde toplamak zorundadır, çünkü o yönde diğer taraftan daha fazla taş istemektedir. 4. Kural, damaya çıkmış bir taş için dahi bu mecburiyet kesindir. Diyagramda görüldüğü üzere beyazlar, H4 karesinde bulunan yoz taşı ile H4, H6, H8 yönünde 2 taş ve H4, H6, F6, F8 yönünde 3 taş istemekle birlikte diğer yönden de C1 karesinde bulunan dama taşı ile C1, C6, C8 2 taş ve C1, C6, A6 2 taş istemekte. 3. ve 4 kural gereği H4 karesinde bulunan yoz taşı ile H4, H6, F6, F8 yönünde hamle yapmak zorundadır. 5. kural, yoz taş alarak damaya çıkıyorsa ve bitişikte taş varsa yoz taş gibi taş almaya devam eder. Diyagramda görüldüğü üzere beyazlar 5. kural gereği rakibinin taşlarını H4, H6, F6, F8 aldıktan sonra damaya çıkar ve bitişikte E8 karesinde bulunan dama taşını da yoz taş gibi alır ve orada yani D8 karesinde kalır. Taş almadan dama diyorsa damaya çıkıyorsa o taş rakibin hamlesinden sonra dama olur. Diyagramda görüldüğü üzere beyaz yoz taş almadan damaya çıktığı için bitişikte olan rakip taşını alamaz ve orada kalır. Oyunun amacı, Türk damasında amaç, taş alma mecburiyetinden yararlanarak, pozisyon ve hamle avantajı elde etmek, rakibin taşlarını eksilterek rakibi zayıflatmak ve sonuç olarak rakibin tüm taşlarını alarak oyunu kazanmaktır. Yoz taşların amacı 8. sıraya erişip her yöne hareket edebilen dama taşı niteliği kazanmaktır. Oyunun hamlelerin yazılması ve tanımlanması yorumlanması. Kare adı. Dama tahtasındaki her karenin bir adı vardır. Karelerin adları önce harf, daha sonra rakamla söylenir. Örneğin, D4 karesi veya E5 karesi olarak adlandırılır. Oyuncular karelerin adlarını bilmelidirler. Bu karelerin adını öğrenmek kolaydır. Bunun için önce karenin hangi yatayda olduğu bulunur. Daha sonra o karenin hangi dikeyde olduğu bulunur. Oyunun hamlelerin yazılması. Türk daması oyununda yapılan tüm hamleler yazılır. İyi bir dama oyuncusu hem kendi hem rakibinin hamlelerini yazar. Türk daması yarışmalarında oyunların yazılması zorunlu olmalıdır. Bunun için özel hazırlanmış kağıtlar kullanılır. Bir dama oyunun hamle yazılmasına notasyon denir.
Notasyon sayesinde daha önce oynanmış olduğunuz oyunları notasyona bakarak inceleyebiliriz. Böylece yaptığımız hataları görebiliriz ve bunlardan gerekli ders çıkarabiliriz. Hamle yapan taş bulunduğu kareyi değiştirir. Notasyonda önce taşın hamleden önceki karenin adını, gideceği karenin adı yazılır. Örnek C2 C3. Taş alımında ise önce taşın bulunduğu karenin adı X işareti ve gideceği karenin adı yazılır. Örnek H3, H5, H7, F7, D7, B7. Oyunun sonu ve puanlama. Galibiyet. Bir taraf diğer tarafın tüm taşlarını aldığında oyunu kazanmış olur. Taş sayısı veya pozisyon olarak zayıf durumda bulunan oyuncu, oyunun gidişatına göre oyundan çekilebilir ve bu durumda karşı taraf kazanmış olur. Beraberlik. Her iki oyuncunun birer taşı kaldığında ve bu iki taşın biri dama olsa bile oyun kayyım berabere olarak sonuçlanır. Zira oyun sonsuza kadar devam eder. Bunun dışında, oyunculardan biri değerine beraberlik teklif edebilir. Karşı taraf da bu teklifi kabul ettiğinde oyun berabere sonuçlanır. Puanlama. Türk daması oyununda, kazanan oyuncu 1 puan, kaybeden oyuncu 0 puan alır. Beraberlik kayyım durumunda ise oyuncuların her biri yarım puan alır. Böylelikle Türk daması oyunu ve oyun kuralları konu başlığı adı altında hazırladığımız videonun sonuna geldik ve videoyu sonuna kadar izleyen herkesi teşekkür ederiz. Eğer bu tür çalışmaların devam etmemizi istiyor iseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenenler veya beğenmeyenler neyi beğenip neyi beğenmediklerini yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.